YouTube'daki korku videolarını izleyen biriyseniz, Life of Luxury adlı kanalın paylaştığı "Oğlum büyümesini durduramıyor, kardeşinin başına berbat bir şey geldi" ya da "Yaratık dolapta saklanıyordu" gibi videoları görmüş olabilirsiniz. Chester ve Parker adlı iki arkadaşın insanlara yardım ederken yaşanan korkunç olayları kayda almasıyla oluşan bu videolar milyonlarca kişi tarafından biliniyor ve izleniyor. Kanalımın topluluk kısmında geçen hafta yaptığım ankette neredeyse yarınızın istemesiyle birlikte daha önce karşılaştığım fakat hiçbir videosunu izlemediğim bu kanalı incelemeye karar verdim. Toplamda 40 küsür saat süren videoları izlememin ardından şunu söyleyebilirim ki bu kanalın düşündüğünüzden çok daha derin bir hikayesi var. Aslında tüm her şey Parker ve Chester'ın sapıklar tarafından rahatsız edilen kadınlara yardım etmesiyle başlamıştı. Şikayet üzerine kadınların evine gidip onları rahatsız eden sapıkları yakalamaya çalışan ekip gittikleri evlerin içine kameralar yerleştiriyor ve eğer sapık eve girerse onu anında görüp yakalayabiliyorlardı. Fakat kanala yüklenen her video ile birlikte işler daha da korkunçlaşmaya ve garipleşmeye başlamıştı. İlk başta akli dengesi yerinde olmayan sapıkları kayda alan videolar "Ormanda bir sapık bulduk" adlı videoları ile birlikte farklı bir boyuta ulaşmıştı. Artık ekibimizin kayda aldığı insanları rahatsız eden kişiler delirmiş sapıklar değil, başkalaşım geçirmiş yaratıklardı. Yaptığım araştırmaların sonucunda bu yaratıkların neredeyse hepsinde bulunan ortak özellikler olduğunu keşfettim. Yaratıkların saçları uzuyor fakat dökülüyor ya da kendileri tarafından kopartılıyor. Neredeyse her videoda kötü koktukları betimleniyor. Hepsi nevrotik hareketler gerçekleştirmekte ve birçoğunun derisinde sıkıntılar gözükmekte. Tıpkı kanalın en popüler videosundaki yaratık Tommy gibi çoğu yaratığın vücut uzuvları beslendikçe anormal boyutlarda büyüyor. Beslenme demişken bu yaratıklar genellikle çiğ et, insan saçı, ruh ya da omurilik sıvısı gibi şeyler tüketmekte. Bazıları siyah jelimsi bir sıvı bırakabiliyorlar ve çoğunlukla bunu ağız yoluyla yapıyorlar. Bazı yaratıkların ise vücutları siyah jele dönüşmüş ya da bu sıvıyla kaplanmış durumda. Peki sizce bu yaratıklar nasıl ortaya çıkmış olabilir? Bunun için Life of Luxury kanalına değil, Luxury Dark adlı ikinci kanallarına bakmamız lazım. Deep Web'den parazit sipariş ettik adlı videolarında Chester ve Parker'ın Deep Web'in derinliklerinde gezerken evcil hayvan olarak bir parazit sipariş ettiklerini görüyoruz. Bu parazit Chester'ı ısırarak içine yumurtalarını yerleştiriyor ve yaklaşık 2 gün sonra Chester'ın hastaneye gidip midesini yıkatması gerekiyor. Videonun sonunda bize verilen bilgiye göre Chester'ın içindeki parazit yumurtaları bu kadar kısa süre içinde 90 santimetre kadar büyüyebilmiş varlıklar. Verilen bilgiler arasından en önemlisi ise doktorların daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığının ve bu parazitlerin yeni bir tür olduğunu düşündüklerinin belirtilmesi. Bana sorarsanız bu parazitler Life of Luxury'de gördüğümüz yaratıkların oluşmasını sağlayan şeyler. Hazırsanız onlarca videoyu izlememin ardından aklımda oluşan teoriyi size anlatmaya başlayabilirim. Amerika'nın özellikle ormanlık arazilerinde bulunan yeni bir tür parazitin ortaya çıkmasıyla birlikte birçok kişi için paranormal sayılabilecek olaylar silsilesi başlamış oldu. İnsanların içine giren parazitler birkaç günlük kuluçka döneminde tedavi edilmediği müddetçe bu insanların değişmesine ve insan eti de dahil olmak üzere çiğ ete ve insan saçına açlık duyan yaratıklara dönüşmesine neden oluyorlardı. Tabi parazitler sadece insanların vücutlarını ele geçirmiyorlardı. Cesetler, kuklalar ve animatronikler gibi varlıklar bu parazitler için yuva yapılabilecek boş kabuk görevini görmekteydi. O nedenle "Oğlu büyümeyi durduramıyor" videosundaki Tommy bir yıl önce vefat etmiş biri olmasına rağmen parazitler tarafından yönetiliyordu. Aynı şekilde "Yaratık dolapta saklanıyordu" adlı videolarında Catherine'in kocası 3 yıl önce vefat etmesine rağmen parazitler yüzünden varlığını sürdürebilmişti. Bu yaratıklar her ne kadar çoğunlukla parazitlerin etkisi altında olan insanlar olsa da geçmişlerinden yani insanlıklarından bazı parçaları taşımaya devam edebiliyordu. Annesiyle ilgili yanlış bir şeyler var adlı videoda Emma adlı bir kızın evinde bir yaratık yaşamakta. Bu yaratık parazitler tarafından ele geçirilmeden önce bir insandı ve daha da önemlisi çocuğunu kaybetmiş bir anneydi. Yaratığa dönüşmesine rağmen evlat özlemi duygusu hiç geçmemişti ve bu nedenle evine girdiği Emma'yı yemek yerine kızının yerine koyup onu bodrum katında gizli tutmayı tercih etmişti. Kız kardeşine bir şey oldu adlı videoları ise Leah adlı bir kızı konu almakta. Bu kızın kız kardeşi ormana gidip yaratıklaşan insanlardan biri. Fakat yaratık kız kardeşi Leah'yı yiyip tüketmek yerine ruhunu emerek onu da bir boş kabuk, parazitlerin yaşayabileceği bir yuva haline getirerek
ormana götürmüştü. Çünkü Lia'nın kız kardeşi her ne kadar yaratığa dönüşmüş olsa da kardeşine olan bağından kopamamış ve onu da yanına almak istemişti. Yaratıklar her ne kadar davranışsal anlamda birbirlerine benzese de görünüş olarak birbirlerinden uzaklar. Bunun nedeni ise yaratıklaşma sürecinin farklı aşamaları olması. İlk aşamada hala insan gibi gözüküyorlar. İkinci aşamada kolları, bacakları ve boyunları gibi vücut uzuvları anormal derecelerde büyüyor. Üçüncü aşamada siyah jelimsi sıvı vücutlarını kaplamaya başlıyor ve dördüncü aşamada tıpkı kanala atılmış son videodaki yaratık gibi sadece gece görüş kameralarıyla gözükebilen varlıklara dönüşüyorlar. Yani özetle doğada ya da belki de gizli kapılar ardında yapılan deneylerin sonucunda ortaya çıkan yeni bir parazit türü dünyaya yayılmaya başlıyor ve arkalarında yaratıklaşmış birçok beden, kabuklaşmış birçok insan ve yaşanmış birçok trajediyi bırakarak önlerine çıkanı yok ediyorlar. Life of Luxury, doğaya zarar veren bir virüse, yani insanlığa doğanın verdiği cevabı konu alıyor. Tabii bunların hepsi bir teori ve sanırım bariz olduğunu söylemenin vakti geldi. Bu kanaldaki videolar tamamen kurgudan oluşmakta ve aslına bakarsanız bu durum hayal kırıklığı oluşturmanın aksine seriyi eğlenceli kılan bir faktör. Çünkü bu videolar çoğu kişinin düşündüğü gibi insanları kandırmak amacıyla değil, insanları kandırmaya çalışan korku kanallarıyla dalga geçmek amacıyla yapılmış. Gece 3'te Slenderman'i aradım açtı ya da perili eve gittim yaratıkla karşılaştım gibi videolar çekerek özellikle küçük çocukları korkutup yüz binlerce izlenme alan saçma sapan kanallara ve YouTube'daki korku türünün Skibidi Toilet'ı diyebileceğimiz bu tarz videolara açılmış bir savaş aslında bu kanal. Life of Luxury kanalındaki videolarıyla aslında korkunç evlere girip yaratık gördüğünü iddia eden YouTuber'larla dalga geçiyorlar. Luxury Dark kanalında ise sahte deep web videoları yapıp insanları kandırmaya çalışan YouTuber'larla dalga geçmekteler. Tabii ki bu seri parodi olsa da korkunç tarafları da bulunmakta. Özellikle Oyuncak Bebeği Geceleri Canlanıyor adlı videoyu izlerken bu kanalın parodi kanalı olduğunu bilmeme rağmen ben bile gerildim. Sinematografik korku elementlerini sıkça kullanmaya çabaladıkları ve yaratık tasarımlarını ellerinden geldiğince kaliteli ve korkutucu yapmaya çalıştıkları belli oluyor. Elbette çoğu bölümde benim için komedi tarafı daha ağır bastı. Örneğin Parker karakterinin arada bir yardım etmeye gittikleri kızlarla flörtleşmeye çalıştığı zamanlar oluyor. Erkek kardeşinin öldüğünü sanıyordu adlı videoda Millie adlı kıza yardım etmeye gittiklerinde Parker Millie'yi oldukça çekici buluyor ve kıza yardım etmek için elinden geleni yapıyor. Fakat videonun sonunda kızın sevgilisinin olduğunu öğrendiklerinde yaratık tarafından saldırıya uğrayan kıza yardım etmektense Parker ve Chester evi terk ediyorlar. Ya da bazı videolarda Parker'ın kızların elini tuttuğu zamanlarda kameraman Chester'ın buna zoom yapması bir korku serisinden değil de sanki Office dizisinden fırlamış sahneler gibi. Chester'ın her daim güneş gözlüğü takması, serinin ilk videolarında arkada Jake Paul adlı genellikle dalga geçilen bir YouTuber'ın posterinin asılı olması gibi detaylar bu serinin kalitesini yükseltmeyi başarabilen ayrıntılar. Videoda sponsorları tanıttıkları kısımların absürt ve klişe şakalardan oluşması da seriye ayrı bir komiklik katmakta. Hala bu serinin komedi olduğuna ikna olmadıysanız It Waits Until You Fall Asleep adlı videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü serinin mizahi tarafının en bariz belli olduğu bölüm bu diyebilirim. We received an email from a girl named Olivia who thinks she has a stalker staying outside of her house. Hi, we're here for Olivia. Is she home? Yeah, I'm Olivia. I catfished you. Bu videoda elimden geldiğince serinin alt metnini ortaya çıkarmaya ve daha da önemlisi bu kanalın clickbait içeriklerle izlenme kasan bir korku kanalı değil de bu tarz kanallarla dalga geçen bir parodi kanalı olduğunu anlatmaya çalıştım. Tahmin ettiğimden çok daha fazla uzun zaman aldı bu videoyu yapmak. O yüzden sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.